Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazı takıntılarınızla baş etmenize yardımcı olacak farklı bakış açılarından bahsedeceğim. İnsanlar sorunlarını çözememelerinin önemli nedenlerinden biri de sorunlara sürekli aynı bakış açısıyla yaklaşmalarıdır. Ben bazen danışanlarıma şunu söylerim. Farklı sonuçlar istiyorsan farklı yolları denemelisin. Her defasında 2 ile 2'yi toplarsan 4 eder. Sonucun farklı olmasını istiyorsan farklı seçenekleri devreye sokmalısın. Eğer sonucun 4 değil farklı bir şey olmasını istiyorsan 3 ile 5'i toplayabilirsin. O zaman sonuç farklı olacaktır. Yani farklı yolları denemediğin sürece aynı sonuca ulaşacaksın. Burada sorun sonucun aynı olması değil, sürekli aynı yolları denemendir. Bugün sizlere farklı sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacağını düşündüğüm farklı bakış açılarından bahsedeceğim. Takıntı problemi yaşayan kişiler çoğunlukla bir sorun üzerine çok fazla düşünmenin sorunu çözeceği yanlış inancına sahip. Bir konu üzerine ne kadar çok araştırma yaparsanız zihniniz o kadar çok konuyu gündeminde tutar. Takıntıda kişiyi rahatsız eden önemli sorunlardan birisi de rahatsız edici düşüncenin zihne gelmesidir. Yani bizim çok fazla düşünmemiz problemin zihne daha fazla gelmesine neden olur. Bu da sizi daha fazla rahatsız etmesi demektir. Yani bir problem hakkında çok düşünmen onun çözümünü kolaylaştırmaz fakat hissettiğiniz rahatsızlık düzeyini artırır. Hatta şöyle bir sonuç da doğurur. Rahatsızlık artınca fazla düşünme sorunu çözmeyi kolaylaştırabilir. Yanlış inancından dolayı daha fazla düşünmenize neden olur. Sorunun üzerine çok fazla düşünmenize gerek yok. Yeteri kadar düşünmeniz sorunu çözmeniz ya da farklı yollar bulmanız konusunda size yardımcı olacaktır. Sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar düşünmeyi bırakırsanız sorunla daha güçlü baş edersiniz. Buradan çıkaracağımız sonuç sorunu çok fazla düşünmek çözümü kolaylaştırmaz. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu daha önce ben sıklıkla söylemişimdir. Siz de zaten bunu birçok farklı kaynaktan duymuşsunuzdur. Takıntılarınızın size verdiği rahatsızlığı artıran şeylerden birisi de bir şeylere gereğinden fazla bağlanma. Bu bir eşya olabilir. Size göre işe yaradığını düşündüğünüz çözüm yöntemi de olabilir. İnsanlar bazen işe yaradığını düşündüğü yöntemlere fazla bağlanır. Bu yöntemlerin dışında alternatifler aramayı düşünmez. Bir sorunu daha önce çözmüş bir yöntem o sorunu her zaman çözeceği anlamına gelmez. Eğer artık sorununu çözme konusunda eski performansı göstermiyorsa alternatif çözüm yolları arayışı içine girmek doğru bir adım olacaktır. Çünkü hayat ilerliyor ve siz değişiyorsunuz. Eskiden olaylara bakış açınız ile şu anki aynı olmadığı için eskiden çözüm üreten yöntemler şu an çözüm üretmeyebilir. Bunu fark ettikten sonra o çözüme sıkı sıkı bağlanmak yerine alternatiflere yönelmek sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Eğer bu değişimi ortaya koyamıyorsanız bir döngü içine girersiniz ve bir adım ileri, bir adım geri şeklinde olduğunuz yerde sayarsınız. Düşüncelerinizin ve çözüm yöntemlerinizin esiri olmayın, onların efendisi olun. Böylece gerektiğinde farklı çözüm yollarına yönelmeniz çok daha kolay olacaktır. Hem bu yaklaşım daha işe yarayan farklı çözüm yolları bulmanıza da yardımcı olur. Yani bir çözüm yöntemi sorununuzu çözüyor olsa bile daha iyi bir yöntem olabilir mi sorusunu ara ara kendinize sorun. Geçmişte yaptığın hataları bugün gündemine alıp onunla alakalı kendine acımasızca yüklenmeyi bırak. Çünkü geçmişteki senle şu anki sen aynı kişi değilsiniz. Heraklitos'un çok değerli bir sözü var. Bir derede 2 kez yıkanamazsınız. Çünkü zaman geçmiştir ve ne dere eski deredir ne de siz eski sizsinizdir. İnsanların yaptığı önemli hatalardan birisi de şu anki zihin yapısı ile, hayata bakış açısı ile geçmişte yaptıklarını değerlendirmeleridir. Bu anlamda bu anlamlı bir sonuç doğurmaz. Çünkü siz o dönemde tekrar olsanız aynı davranışları tekrar yaparsınız. Çünkü o davranışların sonucunun ne olduğunu bilmiyordunuz ve içinde bulunduğunuz duygularla şu anki duygular aynı duygular değil. İnsan karar verirken duygu ve düşüncelerinden etkilenir. Şu an verdiğiniz kararı etkileyen ise şu anki duygu ve düşüncelerinizdir. Bunların aynı düşünce ve duygular olmadığını artık biliyorsunuz ve bundan sonra geçmişte yaşadıklarınız ile kendinizi yargılamak yerine kendinizi anlamaya çalışın. Bu yaşadıklarınızdan öğreneceğiniz şeyler var. Bu yaşanan durum bir öğrenme ile sonuçlanırsa bu öğrenme gelecekteki hayatınızda
hayatını düzenlemede sana yardımcı olacaktır. O yüzden kendinizi acımasızca suçlamayı bir kenara bırakıp kendinizi anlamaya ve o yaşanandan ne gibi çıkarımlarda bulunabilirime enerjinizi harcamanızı öneriyorum. İnsanların takıntı haline getirdiği önemli yanlışlardan birisi de dışarıdaki insanların kendileri hakkında sürekli bir düşünce içinde olduğunu sanmalarıdır. Dışarıdaki insanlar sürekli sizi gözetlemiyor. Ne yaptığınızla sizin sandığınız kadar ilgilenmiyorlar. Yaptığınız hataların çetelesini tutmuyorlar. Bu düşünceleri bir kenara bırakıp rahatlamaya ihtiyacın var. Ama şunu unutma, senin dışarıdaki insanlar dediğin aslında senin içinde olan ve ismine dışarıdaki insanlar dediğin bir yapıya işaret ediyor. Yani dışarıdaki insanların düşünceleri olduğunu sandığın şey aslında sensin. Kendi hataların çetelesini tutan, sürekli gözlemleyen ve ne yaptığınla bu kadar ilgilenen kişi tam olarak sensin. O yüzden kendine biraz anlayışla yaklaşıp kendini biraz rahat bırakmaya ihtiyacın var. Bunu yaptığında bu takıntıların azaldığını ve zihninin rahatladığını fark edeceksin. Takıntılarımızı oluşturan önemli hatalardan birisi de rahatsız edici düşüncelerden ve duygulardan kurtulmaya çalışmadır. Danışanlarımdan sık sık şunu duyarım. Kaygılarımdan ve korkularımdan kurtulmak istiyorum. Rahatsız edici düşüncelerden kurtulmak isterler. Bu arada rahatsız edici düşünceler dediğimiz şey de yine sizin rahatsız edici bulduğunuz düşüncelerinizdir. Düşünce insanı rahatsız etmez. Rahatsız olan aslında insandır. İnsan düşünceden rahatsız olur. Bir insanı rahatsız eden düşünce başkasını rahatsız etmeyebilir. Yani düşünce düşüncedir. O düşünceye rahatsız edici veya rahatlatıcı sıfatını veren sizin hayatı algılayış şeklinizdir. Bu önemli dipnottan sonra duygu ve düşünceleri yok etmeye, kurtulma konusuna dönelim. İnsan 5 duyusuyla algılayabildiği her şeyi zihne kaydeder ve bu kaydedilmiş bilgiler sizin hayatınızda anlamlı ve uygun olmak zorunda değildir. Bir düşüncenin zihinde ortaya çıkması onun size uygun olduğu anlamına gelmez. Bu kurtulma ve yok etme ile alakalı bilmeniz gereken önemli şeylerden birisi de bunlar yok edilebilecek şeyler değildir. Nasıl ki kalbin normal atması gerektiğinden fazla atınca kalbini yok etmek için uğraşmıyorsan, düşüncelerin de duyguların da normalin dışına çıkınca onları yok etmeyi hedeflemeyeceğiz. Kalbimizde olduğu gibi normal atımlara gelmesi için adımlar attığımız gibi duygu ve düşüncelerde de normal hale gelmesi için uğraşacağız. Çünkü yok etmeye çalışma sorunu farklı boyuta taşıyor ve sorunun daha fazla artmasına neden oluyor. Bunun yerine o duygu ve düşüncelerin farkında olup onlarla yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü onlar hayatımızda olması gereken ve olması gerektiği gibi kullanmayı öğrendiğimizde hayatımızı kolaylaştıran unsurlardır. Yaşadığımız olaylar yaşandığı esnada ya da yaşanmasının üzerinden kısa süre geçtiğinde yoğun duygular ortaya çıkarır. Ama unutmayın ki bugün yaşadıklarınız sizin için bir gün anı olarak kalacak. Şöyle bir geçmişinize bakın. Ne çok şey yaşanmış. Bazıları sizi yaşandığı anda çok fazla duygusal olarak etkilemiş. Belki bazıları hayatınıza yön vermiş bile olabilir. Ama şimdi tekrar düşündüğünde onların neredeyse hepsi senin için artık bir anıdan ibaret. Bir gün bugün de senin için bir anı olacak. Hepsi geçmişte kalacak ve hayatına devam edeceksin. Fakat sen bunları hiç geçmeyecek dediğinde zihin o telkine uygun hareket ediyor. Siz zihninize verdiğiniz telkinlerin ne kadar güçlü olduğunun farkında değilsiniz. Hele ki zihin çok yoğun duygu bombardımanına tutulurken mantıklı zihniyle hareket edemiyor ve o esnada verdiğiniz telkinlere uygun hareket ediyor. Bu olayın etkisinden hiçbir zaman kurtulamayacağım dediğinizde zihin etkisinden kurtulmamanız için çalışıyor. Çünkü kendisine zarar verse de inandığı bir şey var ve ona uygun hareket ediyor. O yüzden kendinize verdiğiniz telkinlerin etkisini de göz ardı etmeden aklınızda şu bilgiyi her zaman etkin tutun. Bir gün bugün de bir anı olarak geçmişte kalacak ve ben hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün sizlere takıntılarınızla daha güçlü baş etmenize yardımcı olacak farklı bakış açılarından bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.